Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Bir restoranda menüde Angus burger gördüğünüzde ya da kasapta Angus bifteği diye bir etle karşılaştığınızda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen kalite, değil mi? Peki nasıl oluyor da bir sığır ırkının adı dünyanın her yerinde kaliteyle eş anlamlı hale geliyor? İşte bugün İskoçya'nın o zorlu yaylalarından çıkıp küresel bir sığır eti standardına dönüşen bu ilginç ırkın hikayesine dalıyoruz. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki soru da tam olarak bu. Bu sadece bir hayvanın hikayesi değil aslında. Bu aynı zamanda vizyonun, doğru stratejinin ve akıllıca bir markalaşmanın neleri başarabileceğinin de kanıtı. Hadi gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Her şeyin başladığı yere İskoçya'nın o engebeli, rüzgarlı ve çetin coğrafyasına geri dönüyoruz. Angus'u bu kadar özel kılan o meşhur dayanıklılığın sırrı işte tam da doğduğu bu topraklarda yatıyor. Angus sığırının hikayesi aslında çok mütevazı başlıyor. Düşünün, o zamanlar yerel halk bu hayvanlara boynuzsuz oldukları için Dowdies gibi sevimli isimler takmış. Bu hayvanlar İskoçya'nın o sert ikliminde hayatta kalmak için evrimleşmişti. Ama işte William McCombie gibi ileri görüşlü insanlar bu dayanıklılığın çok daha ötesinde bir potansiyel gördüler. Sistematik olarak en iyi özelliklere sahip hayvanları seçip çiftleştirerek sadece hayatta kalan değil, aynı zamanda et kalitesiyle de öne çıkan bir ırkı bilinçli olarak şekillendirmeye başladılar. Ve şimdi hikayenin en heyecanlı yerine, tam bir dönüm noktasına geliyoruz. Angus ırkı, Atlantik Okyanusu'nu aşıp Amerika'ya ayak bastığında hem kendisi hem de Amerikan hayvancılığı için yepyeni bir sayfa açıldı. George Grant'in yaptığı bu hamle o zaman için inanılmaz cesur bir hareketti. Başlangıçta da büyük bir şüpheyle karşılandı tabii. Düşünsenize, o dönemin Amerikalı çiftçileri upuzun boynuzlu sığırlara alışkın. Karşılarında ise bu simsiyah, boynuzsuz, daha sakin yapılı hayvanlar var. Yerel çiftçiler için bu hayvanlar sanki başka bir gezegenden gelmiş gibiydi. Ortadaki zıtlık gerçekten de inanılmazdı. Bir tarafta herkesin bildiği, yönetmesi bir hayli zor olan devasa boynuzlu Texas Longhorn'lar, diğer yandaysa İskoçya'dan gelen bu sakin mizaçlı, boynuzsuz ve kompakt yapılı yeni gelenler. Bu, bildikleri her şeye meydan okuyan bir manzaraydı. Peki bu kadar şüpheyle yaklaşılan bir ırk nasıl oldu da bir anda popüler oldu? Cevap, melezlemenin gücündeydi. Angus boğalarıyla yerel inekleri çiftleştirdiklerinde ortaya çıkan buzağlar hem çok daha hızlı büyüyordu hem de et kalitesi bariz bir şekilde daha üstündü. Sonuçlar o kadar netti ki o ilk baştaki şüphecilik var ya, işte o anında yerini büyük bir talebe bıraktı. Peki ama nasıl oldu da Angus bu kadar başarılı oldu? Sırrı neydi? Gelin şimdi bu ırkın hızla yayılmasını ve zirveye çıkmasını sağlayan, yani oyunu tamamen değiştiren o temel avantajlara yakından bakalım. Angus'un başarısının arkasında aslında 4 tane kilit avantaj yatıyor. Birincisi güvenlik ve yönetim kolaylığı. Boynuzsuz olmaları hem diğer hayvanlar hem de çiftçiler için yaralanma riskini ciddi şekilde azaltıyor. İkincisi performans. Buzağlar çok hızlı büyüyor, bu da üretici için daha az masraf, daha çok kar demek. Üçüncüsü adaptasyon. Sıcak, soğuk fark etmiyor, dünyanın birçok iklimine uyum sağlayabiliyorlar. Ve son olarak belki de en can alıcı nokta, o inanılmaz et kalitesi. Et kalitesi deyince aklımıza hemen mermerleşme kelimesi geliyor değil mi? Peki nedir bu? Mermerleşme, etin içindeki o incecik yağ damarları aslında. Pişirirken eriyip ete o hepimizin bildiği efsane lezzeti, sululuğu ve yumuşaklığı veren şey işte bu. Angus ırkı da genetik olarak bu mermerleşme özelliğine çok yatkın, onu bu kadar lezzetli yapan sır da tam olarak burada gizli. Tamam, Angus'un doğuştan gelen harika özellikleri vardı. Bu cepte. Ama bu ham potansiyel nasıl oldu da böylesine büyük, küresel bir imparatorluğa dönüştü? İşte şimdi işin strateji ve markalaşma kısmına geliyoruz. İşte bu adımla birlikte her şey çok daha resmi, çok daha ciddi bir hal aldı. 1883'te kurulan bu birlik, Angus ırkının standartlarını belirledi, soy kütüklerini titizlikle takip etti ve kaliteyi garanti altına aldı. Bu sadece bir kayıt tutma meselesi değildi. Bu, Angus'un mirasını korumak ve bilinçli bir marka yaratmanın ilk adımıydı. Ve sonra takvimler 1978'i gösterdi. Sertifikalı Angus eti programı başlatıldı. Bu tam bir pazarlama dehasıydı. Artık tüketicilere sadece Angus eti değil, belirli kalite standartlarını karşıladığı garanti edilen sertifikalı Angus eti vaat ediliyordu. Angus'u sadece iyi bir et olmaktan çıkarıp premium bir markaya dönüştüren hamle işte buydu. İşte markanın gücünü pekiştiren de tam olarak bu.
Öyle her Angus sığırından elde edilen et, o prestijli, sertifikalı Angus etiketini alamıyor. Aslında hayvanların sadece yaklaşık 1/3 mermerleşme, renk, doku gibi çok katı kalite testlerini geçerek bu ayrıcalığı kazanabiliyor. Bu seçicilik tabii ki markanın değerini ve tüketicinin gözündeki güvenilirliğini tavan yaptırıyor. Artık Angus'un sadece bir hayvan ırkı olmadığını anladık. Günümüz modern tarımı için çok daha derin anlamlar taşıyor. Gelin bakalım bu miras bugün ne anlama geliyor? Angus'un hikayesi aslında modern hayvancılık için adeta bir yol haritası gibi. Planlı genetik seçimin ne kadar önemli olduğunu, pazar ne istiyor bunu anlayıp ona göre üretim yapmanın ne kadar karlı olabileceğini ve kaliteyi her şeyin önüne koymanın nasıl bir başarı getirebileceğini gösteren canlı bir örnek. Bu alıntı aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, yani bir çiftçinin Angus ırkını tercih etmesi, genellikle onun daha planlı, kaliteye önem veren ve pazar odaklı bir üretim anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. Bu adeta bilinçli bir tercihin imzası gibi. Angus'un hikayesi bize şunu kanıtladı: doğru özellikler, ileri görüşlülük ve akıllı bir markalaşma stratejisiyle yerel bir değer pekala küresel bir fenomene dönüşebilir. Bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor: tarımın geleceğinde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik için yeni standartları belirleyecek bir sonraki Angus ne olacak? Bu sorunun cevabı belki de bir sonraki küresel devrimin ta kendisi olur. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? Önce en temel soruyla başlayacağız. Neden Angus diyoruz? Sonra işin en can alıcı kısmına, yani ekonomik üstünlüğüne bakacağız. Ardından bu hayvanın doğuştan gelen o muazzam dayanıklılığını ve verimliliğini konuşacağız. Bir de üstüne çiftçinin yüzünü güldüren zahmetsiz annelik özellikleri var. Ve en sonunda da tüm bu parçaları birleştirip Angus'un Türkiye için ne anlama geldiğini, nasıl bir fırsat olabileceğini tartışacağız. Ve işte her şey bu temel soruyla başlıyor. Neden Angus? Gelin bu sorunun kökenine inelim. Çünkü bu ırkın sırrını çözmenin ilk adımı tam olarak burada. Düşünün bir sığır ırkı seçerken neye bakarsınız? Sadece etinin kalitesine mi? Aslında başarılı bir çiftliğin denklemi bundan çok daha karmaşık, değil mi? Yem maliyetleri, hastalıklara ne kadar dayanıklı olduğu, iklime uyum sağlayıp sağlayamadığı, doğum kolaylığı. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde asıl resim ortaya çıkıyor. İşte Angus bu denklemin her bir parçasına oldukça iddialı bir cevap veriyor gibi görünüyor. Şimdi gelelim en önemli konuya, rakamlara. Çünkü günün sonunda hayvancılıkta her şey cüzdana, yani ekonomik karlılığa bakar. Bakalım Angus bu sınavı nasıl geçiyor? Aynı miktar yemle bir Angus'un 150 kilo alması sadece 60 gün sürüyor. Diğer ırklarda bu süre 100 güne kadar çıkabiliyor. Aradaki 40 gün ne demek biliyor musunuz? Tam 40 gün daha az yem masrafı, 40 gün daha az işçilik ve paranızın cebinize tam 40 gün daha erken girmesi demek. Bu gerçekten de oyunu değiştiren bir fark. Ve bu avantajlar, hani derler ya, tek başına gelmiyor. Adeta bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Hayvan daha hızlı büyüdüğü için yemden kâr ediyorsunuz. Daha sağlıklı bir yapısı olduğu için ilaç masrafınız azalıyor. Tabii ki zamandan kazanıyorsunuz. Bütün bu kâr kalemleri birleştiğinde işletmenin her köşesinde maliyetleri düşüren ve kârı arttıran bir domino etkisi ortaya çıkıyor. Bütün bu ekonomik faktörleri alt alta koyduğunuzda Angus diğer besi ırklarının 4 hatta 5 adım önüne geçiyor. Bu noktada artık bu sadece bir ırk tercihi olmaktan çıkıyor, akıllı bir stratejik yatırıma dönüşüyor. Peki ama nasıl oluyor da Angus bu kadar karlı olabiliyor? Bu etkileyici ekonomik tablonun arkasında ne var? Cevap, Angus'un genlerinde. Yani o doğuştan gelen dayanıklılığında ve inanılmaz verimliliğinde saklı. Mesela et kalitesiyle başlayalım. Angus etinin en bilinen özelliklerinden biri düşük yağ oranı, yani mermerleşme seviyesi. Simmental gibi ırklarda bu oran %12-13'lere kadar çıkarken Angus'ta bu oran sadece %5-6 civarında kalıyor. Bu da hem daha yağsız hem de pazarda daha değerli bir et anlamına geliyor. Angus'un bir diğer süper gücü de adaptasyon yeteneği. Öyle yem seçmiyor, önüne ne koysanız yiyor, Adana'nın o bunaltıcı sıcağına da, Kars'ın dondurucu soğuğuna da mükemmel uyum sağlıyor. Hastalıklara karşı da doğal bir direnci var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye'nin 81 ilinde de rahatlıkla beslenebilecek, dayanıklı ve sağlam bir ırktan bahsediyoruz. Ekonomik, dayanıklı, harika. Peki ya sonrası? Bir işletmenin geleceği buzağlardır, değil mi? Şimdi hayvancılığın en kritik anlarından birine,
doğuma ve anneliğe bakalım. Angus'un bu konuda çiftçiye sunduğu rahatlık gerçekten de bir rüya gibi. Çiftçiler iyi bilir, doğum süreci en stresli anlardan biridir. Ama Angus sürülerinde bu stres minimumda. Bakın zor doğum oranı sadece %3. Düşünsenize, sürüdeki 100 hayvandan 97'si hiçbir veteriner müdahalesine, size ihtiyaç duymadan kendi başına kolayca doğum yapıyor. Bu hem daha az masraf demek hem de daha sağlıklı buzağlar demek. Ve iş sadece kolay doğumla da bitmiyor. Angus annelerinin inanılmaz içgüdüleri var. Doğumdan hemen sonra buzağısını yanına alıyor, onu temizliyor ve en kritik besin olan ağız sütünü kendisi içiriyor. Bu kendi kendine yeterlilik, insan müdahalesini en aza indirerek buzağının hayata en sağlıklı şekilde başlamasını sağlıyor. Şimdiye kadar hep tek bir çiftliğin penceresinden baktık. Bütün bu özellikler harika. Ama ya resmi biraz daha genişletirsek? Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde Angus'un aslında Türkiye tarımı için ne kadar büyük bir fırsat olabileceğini görmeye başlıyoruz. Arjantin ve Uruguay gibi ülkeler mera hayvancılığında Angus ile çok büyük başarılar elde etmiş durumda. Bizim de meralarımız var, imkanlarımız var. Soru çok basit. Onlar yapıyorsa biz neden yapamayalım? Bu sadece bir temenni değil, aynı zamanda ciddi bir potansiyele ve milli bir hedefe işaret ediyor. Özetle daha karlı, daha dayanıklı, daha verimli ve yönetimi çok daha kolay bir ırktan bahsediyoruz. Peki, tüm bu kanıtlar ışığında o ilk soruyu tekrar soralım. Angus, Türkiye hayvancılığının geleceği olabilir mi? Belki de bu sorunun cevabı tarımımızın geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biridir. Bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.